Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dikdörtgen konusuna başlıyoruz. 2 bölüm halinde işleyeceğiz. Dikdörtgen özel dörtgenlerde önemli bir konudur arkadaşlar. Daima buradan soru geliyor. Ve ÖSYM'nin çıkmış sorularıyla MSÜ'deki soruları da birlikte dikdörtgen konusu içerisinde işleyeceğiz. Yine bol sorulu bir ders hazırladım sizlere. Şimdi dikdörtgen de bir paralel kenar olduğu için bütün özellikler, paralel kenarın tüm özellikleri dikdörtgenin içinde geçerlidir diyebiliriz. Burada arkadaşlar köşegenleri birbirini ortaladığını ve köşegenlerin eşit olduğunu bilelim. Ve kısa kenar B, uzun kenar A ise alanı A çarpı B, çevresi de 2A artı 2B'dir. İlk sorumuzu, açı sorumuzu çıkmış bir üniversite sorusuyla, ona benzer bir soruyla açalım. Şimdi dikdörtgen veriliyor. E köşesi, daha doğrusu köşegenin kesim noktası E noktası. DF üçgenli eşkenar üçgen. Biz her zaman eşkenar üçgen olduğu zaman kenarlara şöyle bir çift çizgi koyalım. Açılara da 60-60-60 yazalım. Köşegenler az önce ne dedik? Birbirini ortalıyordu. O zaman şunlara da ne yazacağız? Çift çizgi. Bakın CF üçgeni ne çıktı? Yeni bir ikizkenar üçgen. Peki şu açıyı bulursak x'i bulamaz mıyız? O zaman şurası da nedir? Birbirinin ortalaması 59. 2 iç bir dıştan şuranın komplesini bulurum. 59'un 60 düşün. 120 118. 60 çıkaralım. Şuraya ne kalacaktır? 58. Şurası da x'tir. O zaman 2x'e ne kalacaktır? 122. X buradan ne bulunur? 61. İkinci soru yine bir dikdörtgende açı sorusu. Verilenlere bakın. 2 tane bir çizgi, 2 tane iki çizgili uzunluk var. 130 var, alfa var. Başka da bir bilgimiz yok. Şimdi bu çift çizgiyi karşıya da yazabilirim dikdörtgenden dolayı. E noktası D'den ve C'den gelenlerin tam ortası ise burayı diğer köşeyi de birleştirirsem bu da nasıl ki şu şuraya eşit, bu da buraya eşit olacaktır. Sağlı sollu 2 tane ikizkenar üçgen oluştu. O zaman burası da nedir? Alfadır. Şu açılar eşit değil mi arkadaşlar? Geriye ne kalıyor? 130 varsa 25. 25. O zaman bu açı nedir? 65. Burası da 65. 65. Bu açı ne olur? 50. Köşe 90 olduğu için alfaya ne kalacaktır? 40 kalacaktır. Üçüncü örneğimiz, bir dikdörtgen veriliyor, bir köşegen veriliyor, bir de DE uzunluğu, yani şuradaki uzunluk AC'ye eşit veriliyor. Biz diyoruz ki dikdörtgenin köşegenleri eşit olduğu için verilen iki uzunluk mutlaka ucuca eklenmesi lazım. Diğer köşegeni de çekersem o da çift çizgili işaret alacaktır. Ve gördüğünüz gibi DE DB'ye eşit olduğundan şuradaki açı buradaki açıya eşit olacak. 54'ü Z'den dolayı buraya indirebilirim. O zaman burası da nedir? 54. Çünkü köşegenler aynı zamanda birbirini ortalıyordu. Yani 54 artı alfa bu açıysa şurası da nedir?
54 artı alfadır. Şu köşe 90. Burası da 90. O zaman 2 alfa artı 54 ne olacak? 90. Buradan 2 alfa ne olur? 46. 46 değil, 36. Alfa buradan rahatlıkla 18 bulunmuş olur. Dördüncü örnek. Şekil 1'de verilen ABCD dikdörtgeni şeklindeki karton EF boyunca katlandığında C köşesi AB üzerindeki C üstü noktasına gelmektedir. Yani şekil 2'deki konum elde ediliyor. C üstü B üstü açısı 32. Yani şuradaki açı C üstü B üstü. Alfa C üstü. C üstü. Şuradaki açı alfa kaçtır? Şimdi arkadaşlar her zaman ne diyoruz? Katlanmışı geri açalım. Şu FC'yi şöyle uzatalım. Şuradan da ne kadar gideceğiz? Şu uzunluk kadar gideceğiz. Burası nedir? C'dir. Şu uzunluk tabii ki şu uzunluktur. Şuradaki parça şuradaki parçadır. C üstü B üstü uzunluğu da nereden geliyor? Tabii ki şuradan geliyor. Bir de açılara bakalım arkadaşlar. Şuradaki açı da şuradan gelmedi mi? Üst üste. Z'den dolayı burası zaten nedir? Alfadır. O zaman burası da nedir? Alfa olacaktır. Bakınız FC üstü E ikizkenar çıktı. O zaman burası da nedir? Çift çizgidir. Burası çift çizgi ise bu da çift çizgi olur. C köşesi katlanınca şuraya gelmiyor mu arkadaşlar? Şöyle şurası 90. 32 alttaysa şu üst tarafta kaç var? 90'a kaç tamamlanır? 58 mi? 58 32 tane yapar. 90. 2 alfa bu üçgenin iç açıları toplamından 2 alfa 122 alfa ne kalır? Yine 61 kalır. 5. örnek kolay bir dikdörtgen sorusu. Dikdörtgende arkadaşlar köşelerin 90 olduğunu asla unutmayınız ve gizli karşınıza ne çıkacak? Öklit çıkacaktır. Şimdi bütün köşeleri 90 yazsanız ne gördünüz şimdi? Tabii ki dikten dik inildiği için öklit kuralları karşımıza çıkıyor. Bu 6'yı karşıya alamaz mıyız? Öklid'in yandan geliş formülü neydi? 6'nın karesi 36, dike kadarki mesafe x, hepsi nedir? X artı 9. X yerine kimi koysam sağlar. Dağıtırsanız ikinci dereceden bir denklem çıkar. O da uzun olur. Kafadan x yerine değer koymaya çalışın. X yerine 2 koyduğunuzda vermiyor. 3 koyun. 36 eşittir 3 çarpı 12. Yani sağladı. O zaman x eşittir 3. 6. örnek. Yine bir dikdörtgenin içerisinde EB uzunluğu üzerine şekil katlanıyor. Şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Biz de ne yapacağız yine? Şekli geri açacağız. Şöyle geri açtım. Şurası nedir? A'dır. Şuradan geldi. Köşeleri 90'da yazalım. Şu parça da şuradan geldi. Hatta şuradaki açı nereye gitti? Üste gitti. Oranın açıortay olduğunu, katlama çizgisinin her zaman açıortay olduğunu unutmayınız. AB uzunluğu EA'nın 3 katı. Yani şuraya K dersem, AE'ye K dersem, AB 3K oluyor.
Peki 18 var. X nedir? Katlandığına göre burası da 3K'dır. Burası da K'dır. Bu köşe 90 buraya katlanmıyor mu? Burası 90. Üstteki şu bölge ile şu bölge benzer arkadaşlar. Hemen açılarına bakalım. Alfa 90 beta. Alfa 90 beta. Yani açıları aynıysa o zaman benzerliği kuralım. Şimdi küçük dik üçgenin hipotenüsü K, büyük dik üçgenin sağdakinin 3K. Yani benzerlik 1'e 3. O zaman burada beta'nın karşısında kim var? 18. 3'te 1'i nedir? 6. Yani buradaki beta'nın karşısında ne olacaktır? 6. Burası 18 ise karşısı da 18. Burası ne olacaktır? 18 eksi K olacaktır. Bu alfanın karşısı 18 eksi K ise bunun 3 katı da diğer alfanın karşısı olacaktır. Yani 3 kere 18 ne yapar? 54 eksi 3K. Buranın toplamı kaç? 3K. Yani 60 eksi 3K. Şu anda DC ne oldu? 6'yı eklersek 60 eksi 3K eşittir 3K. 6K eşittir 60. K buradan ne çıkar? 10 bulunur. Biz neyi arıyoruz? X'i arıyoruz. Yani CD uzunluğunu arıyoruz. 3K'yı arıyoruz. O zaman 3K nedir? 30 bulunmuş olur. Yedinci örneğimiz bir dikdörtgen içerisinde AEFD deltoidi veriliyor. AD DF eşit. AD DF eşit. O zaman bu da X'tir. 6, 9 ve X uzunlukları veriliyor. X'i bulalım. Şimdi burası 90'sak burası da 90. Deltoid ise o zaman burası da 6'dır. Şimdi deltoidin bir özelliği daha vardı. Neydi? Köşegen özelliği. Yani köşegen nedir arkadaşlar? Şu köşegen her zaman açıortaydı. Şurası şuraya eşit. Z'den dolayı burası da nokta olmaz mı? Şöyle. Şuradaki açı Z'den dolayı buraya çıkar. Bakın DC EC'ye eşit çıktı. Burası toplam kaç? 15. O zaman burası da ne olacaktır? 15 olacaktır. DC 15 ise burası da 15'tir. Yani bura ne olacaktır bu defa? 9 olacaktır. Bakın özel üçgeni gördünüz mü? 9, 12, 15 özel üçgeni. 8. örnekteyiz. ABC'de dikdörtgen biçimindeki bir kağıt, şekil 1'de B ile D arasındaki mesafe 17 santimetre. Yani şu mesafe 17. Zaten köşegenler birbirine eşitse burası da nedir? 17'dir. 9 birim kaydırılıyor. Şimdi şurada bir şey anlatalım. Her iki taraftan da her iki karşılıklı köşeden dik çektiğine göre burası 4 ise o zaman burası da 4'tür. Bunu paralel kenardan biliyor olmamız lazım. Hatta şu parçayla şu parça da birbirine eşittir. Köşeye 90 koyduğumuzda ne olacak? Öklit olacak. Şu anda ökliti kullanamıyoruz. Çünkü sadece bir 4 var. Bir de 17 uzunluğumuz var. Bu 17'yi kullanarak AE ile EFC'yi bulabiliriz. Hatta EF'yi de bulabiliriz. Şimdi böyle basamak sorularında arkadaşlar şu A köşesinden B köşesini nasıl buluyorduk? Şekli dikdörtgene tamamlıyorduk değil mi? Şimdi burası 4. Burası da 4. Şu 17.
A ile burada DB uzunluğu, burada da 17 verdim. Bu 4'ü karşıya aldım. Burası ne oldu? 8. 8, 15, 17. Demek ki şu uzaklık nedir? 15. Peki Öklit'ten 4'ün karesi, şuralara KK dersem, 4'ün karesi 16 eşittir K çarpı K artı 15. K artı 15. Yani K kimi sağlar? 1'i sağlar. 1 koyunca Öklit'i sağladığını görüyoruz. Peki K'nın da 1 olduğunu bulunca şimdi ikinci şekle geçelim. Şurası 1. Şurası 4. Burası da 1 arkadaşlar. Değil mi? Kaydırılıyor. Ne kadar kaydırıldı şu köşeden şuraya kadar? 9 birim kaydırıldı. Peki şuraya kadar olan mesafe kaç? Şu dike kadar 16. Aşağıda da 16 olacak. 9, 10. Demek ki buraya ne kalıyor? 6 kalıyor. Şu zaten 4 değil mi? Karşılıklı yükseklikte. Aynı mantığı burada da kuralım mı? Şurası 4. Şurası 6. Burası yine 4. Şimdi amca ne istiyor? D köşesinden son durumdaki B köşesi uzaklığını istiyor. Yine bunu dikdörtgene tamamlayalım. Şurası 4. 6'yı aşağı aldık. Ve 6, 8, 10 özel üçgeninden dolayı B ile D arasındaki mesafeyi bulmuş olduk. 9. örnek. Yine bir dikdörtgen. Yine bir köşeden köşegeni dik çekilmiş. Ne kokusu alıyoruz yine? Kesinlikle Öklit. Hatta 2 tane diyebiliriz. AED üçgeni içinde de var. DAC üçgeni içinde de Öklit var. Şu oranı yazalım. AE'ye 2K diyelim. EB'ye 3K gelir. Yukarısı ne olur? 5K. Şimdi kelebeği görüyor musunuz? Kelebekten şuraya ne diyebilirim? 2A 3A diyebilirim. Bir öklit yapalım. 2 kök 7'nin karesi 28 eşittir dike kadar 3A. Hepsi nedir? 5A. Buradan 28 eşittir 15 A kare. Bir de buradan vazgeçiyorum. Şöyle yapayım arkadaşlar. Çünkü biraz uzun olacak gibi. O öklidi kelebeği kullanarak A'ları diğer tarafa yazmak istiyorum. Evet. Yani şuraya 2A, şuraya 5A diyorum. Değil mi? 2'ye 5, 2'ye 5. Şimdi şu öklidi kullanayım. Şunun karesi 28, 2 kök 7'nin karesi. Dike kadar 2A. Hepsi 7A. 14, 2 kalır. A ne olur buradan? Kök 2. X kim var? 2A. O zaman cevapta ne olacaktır? 2 kök 2. 10. örnek. ABC dikdörtgenine köşegeninde karşılıklı köşelerin dikleri çekilmiş. O zaman diyoruz ki C'den çekilen yükseklikle A'dan çekilen yükseklik tabii ki birbirine eşittir. Hatta şu parçaya bunu paralel kenarda söyledik. DF 5 veriliyor. 5 birim. CD 10 veriliyor. Şurası 10. Yani dik üçgenin kenarları 1'e 2 verilmiş oldu. Tabii ki o zaman burası da nedir? 5 ve
10'dur. X kaçtır? DFC içerisinde öklit yapabilirim. Dikten dik inilmiş. Şurası zaten kaç? 5, 10. Küçük olan kök 5 katı 5 kök 5. Şimdi şuraya K diyeyim. 5 çarpı 10 5 kök 5 çarpı K. Şu 5'ler gitti. 10 bölü kök 5 ne yapar? 2 kök 5. K'yı buradan 2 kök 5 bulduk. Yani o zaman burası da 2 kök 5'tir. Burası da 2 kök 5. Şimdi şurası 90 olduğu için dikten dik inildiği için 10'un karesi 100. Dike kadar kim var? 2 kök 5. Hepsi kim? dB. Ona da yeni bir şey yazmaya gerek yok. dB diyeyim. dB'yi bulduktan sonra 4 kök 5'i çıkarırsam x'i verir bana. Şu 2 ile bu ne yapar? 50. 50 bölü kök 5 eşittir dB. O da ne yapar? 50 kök 5 bölü 5 10 kök 5. dB köşegeni bulmuş oldum. Şunları çıkarırsam ne olur arkadaşlar? 4 kök 5'i 4 kök 5 çıkarsa ne kalacaktır? 6 kök 5 x uzunluğuna kalmış olur. 11. örnek. Yine gördüğünüz gibi şekil 1'de bir dikdörtgenin kısa kenarı 8 veriliyor. EF üzerine şekil 2'deki gibi katlanıyor. Ve arkadaşlar şu C köşesi, şuradaki C köşesi katlanınca nereye geliyormuş? A köşesine geliyormuş. O zaman biz bunu geri açalım. Şöyle geri açıyorum. A burası B olacaktır. Şurası C olacaktır. Şuraya geliyorsa eşittir. B üstü oraya geldi. O zaman bu çizgi ise bu da çizgidir. Köşe 90'dır. Hep bunları yazalım. Peki şuradaki açı şuradan geldiğine göre bunlar birbirine eşit olacaktır. Z'den dolayı burası da ne olacaktır? Nokta olacaktır. İkizkenar olduğu için burası da çift çizgi olmuş oldu. Şimdi diyor ki AB 16. Yani uzun kenar 16. AD de 8'miş. Şurası da 8. Verilenlere göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar DF'ye 6 desem, daha doğrusu şöyle rengimizi değiştirelim. Şuraya 6 desem, buraya ne kalıyor? 10 kalıyor. Bu da buraya geldiğine göre 10 olmayacak mı? Bakın sağlıyor. Ve DF'ye K diyeceksiniz. FC 16 eksi K. O da katman gibi burası 16 eksi K olacak AF. Oradan yine Pisagor'dan bulacaksınız. Ama deneme yanılmayla her zaman önceliği buna verin. 6 koyunca sağlıyor. Peki o zaman burası da 10'dur. Yukarısı 16 ise burası da nedir? 6'dır. Burası da 6'dır. Bu tarafa katlandığına göre. Şu taralı bölge bir dik yamuk değil midir? X istenine göre. Şöyle karşıya dik çekelim. Bu 6 şuraya iner. Burası 8 olur. 6, 8, 10. 10'dan buraya ne kalacaktır? 4. 4, 8. Küçük olanın kök 5 katı. 4 kök 5'te x'e kalmış olur. 12. örnek. Yukarıdaki görselde yükseklikleri aynı olan iki tahta blok üst üste konulmuş, etrafı aynı hizadan olacak şekilde bir iple sarılmış. DE ile FC 3 veriliyor. AB 18. İpin çevresi 48 olduğuna göre şekildeki şeklin etrafına sarılan ipin uzunluğu 48 olduğuna göre şeklin çevresi kaçtır? Yani tahta blokların
çevresi kaçtır? O zaman 3, 3, 6 buraya ne kalacaktır? 12, 18, 12. O zaman burası da nedir? 12. Şimdi şurada iki tane dik üçgen var. Yükseklikleri aynı olduğuna göre şunlar eşittir. Acaba diyorum ki bu 3, 4, 5 olur mu? Şuraya 4 koysam acaba ipin uzunluğunu bakalım sağlayacak mı? 3, 4, burası ne oldu? 5. Burası 4, burası da 4. 4, 5. 9, 9, 18. 18, 12 daha ne yapar? 30. Topladı 48. Verdi mi? Verdi. Demek ki doğru tahmin etmişiz. Biz neyi arıyoruz? Şeklin çevresini arıyoruz. İpin değil. Yani 18 4 4 8 3 3 6 4 4 8 12 daha 20 18 8 26 32 42 52 şeklin çevresini bulmuş olduk. 13. örnek. Yandaki görselde bir kitaplığın rafına dizilmiş kitaplar var. Kitaplar arasında bir coğrafya atlası sıkıştırılmıştır. Hepsinin görünümü dikdörtgen şeklindeymiş. AB 20 veriliyor. Yani matematiğin uzun kenarı 20. AC 25. Aradaki dik üçgenin hipotenüsü 25. EF 30. EF şurası 30. Yine bakalım. Evet, EF. EC 20. EC'de yani coğrafya atlasının kısa kenarı 20 veriliyor. Kitapların hepsinin kısa kenarları eşitmiş. Yani şurası nedir o zaman? 30, 10, 10, 10. Son durumda F ile G arasındaki mesafe isteniyor. Uzaklık. Şimdi özel üçgenleri iyi bilen arkadaşlar burada rahat edecektir. Şu 20 ise burası kimdir? 15. 15, 20, 25 üçgeni. Burası 90 sa, burası da 90 sa, bu üçgenle bu üçgen benzerdir. Bu 3, 4, 5'in 5 katıysa diğeri de hipotenüs 20 olduğuna göre 4 katı. Yani 12, 16, 20 olacaktır. Şunu yukarı doğru uzatıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu üçgenle şu üçgen de benzer. Alfa 90 beta, alfa 90 beta. O da 3, 4, 5'in arkadaşlar hipotenüs 30 olduğuna göre 5'in 6 katı. 3'ün 6 katı 18. Burası da 24. 4'ün 6 katı. 18, 24, 30 üçgeni. Burası 30. 24, 12 daha ne yapar? 26, 36. Şimdi nereye arıyoruz? FG'yi arıyoruz. Yani o da bir dik üçgen. 48 şurası. 36 burası. Yani 6 çarpı 6, 6 çarpı 8, 6 çarpı 10. 3, 4, 5'in veya 6, 8, 10'un 10 katı. 6 katı. 60 hipotenüs bulunmuş olur. Şimdi arkadaşlar bu da önemli bir bilgi. Paralel kenarda bunu da dedik. Gerçi az önce soruları da yine çözdük. Bir dikdörtgenin köşegenine karşılıklı köşelerden çekilen yükseklikler eşittir.
ayırdığı parçalar da eşittir. Şurasıyla şurası da eşittir. EF için bir şey diyemezsiniz. O küçük de olabilir, büyük de olabilir. 14. örnek. Bir dikdörtgenin bir köşesinden dik çekilmiş. Dikten dik inildiği için öktitten burayı da bulabilirim. H diyelim. H kare eşittir 3 çarpı 8. Kök 24. Peki ben B'den karşıya dik çeksem, bu da kök 24 olması gerekmiyor mu? Hatta burası 3 ise burası da dike kadar 3 olacak. Yani buraya ne kalacaktır? 1. Alt tarafa ne kalacaktır? 5. Şurada tekrar Pisagor yapalım. Kök 24'ün karesi 24. 1'in karesi 1 eşittir x kare. Yani x eşittir 5 bulunmuş olur. Şimdi arkadaşlar karma sorulara başladık. Bunun içerisinde üniversite soruları olacaktır. İlk soru çözmüştük, hatırlarsanız. Buna benziyordu. Şimdi 2010'daki soruyu çözelim. Yine DFE eşkenar veriliyor. Çift çizgi koyuyorum. 60'ları da döşüyorum. Peki bu çift çizgi DE'ye verilmişse bunları da koymamız gerekiyor. Çünkü köşegenler birbirini ortalıyor. FEC üçgeni bakınız ne çıktı? İkizkenar çıktı. 25 ne yapar? Burası da 25 çünkü. 50. Şuraya ne kalacak? 130. Ters açıdan burası da 130'dur. Buraya ne geliyor? 70. Şu üçgenden 2x'e ne kalacak? 110. X eşittir 55 bulunmuş olur. İkinci karma sorumuz. Bir dikdörtgen içerisinde 75-75'lik bir açıortay var. BF 16 veriliyor. Şurası 16. O zaman şuraya ne kalacaktır? FG'ye 14. Bu 75 ise Z'den dolayı burası da nedir? 75. Ve şuraya 30 diyebilirsiniz. Genelde öğrenciler buraya 30 diyorlar. Ters Z açıdan o zaman buraya 30 yazılıyor. 30 75 75 üçgeni. Yani ikizkenar. O zaman burası da nedir? 16'dır. 30'un karşısına dik çekilmez mi? Çektik. Hipotenüsün yarısı 8 olmayacak mı? Bu da buraya eşit olacağına göre bizim de aradığımız BC uzunluğu ne bulunur? 8 bulunmuş olur. Üçüncü sorumuz. Bir dikdörtgenin dışına doğru EC uzunluğu 2 kök 7 veriliyor. 60 derece var. Kısa kenar 4 kök 3. Karşısı da 4 kök 3 tabii ki. Ve EF uzunluğu isteniyor. Hemen şuraya 30 yazalım mı? Şurası da 90. Burası 60. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 60'ın yanı 4'tür. Hipotenüs de 8'dir tabii ki. Şimdi EF uzunluğunu bulabilmem için benim C'den dik çekmem gerekiyor. Çünkü bir dik üçgen oluşturmam lazım. X'in içinde olan bir dik üçgen. 30'un karşısı burası ne olur? 2 kök 3. Şu açı 60 ise karşısı ne olacak? 6. Şu araya ne kalacaktır? 2. Şimdi şurada Pisagor yapamaz mıyız? 2 kök 7'nin karesi eşittir 2 kök 3'ün karesi artı x artı 2'nin karesi. 2 kök 7'nin karesi 28. Eksi karşıdan da 12 gelecektir. X artı 2'nin karesi. Burası ne yapacaktır? 16. X artı 2'nin karesi. Yani x artı 2'nin 4 olması lazım. X'in de 2 olması gerekiyor.
Dördüncü karma sorumuz. Dikdörtgen biçimindeki eş iki tahta bloğu kare şeklindeki bir çerçevenin içine aşağıdaki gibi yerleştirmişler. E noktası tam orta noktaymış. Çerçevenin orta noktasıymış. Yani ben buraya KK dersem, kare olduğu için buralar ne olur? 2K, 2K. Kare olduğu için. Yani dikdörtgenin uzun kenarı ne olmuş olur? 2K. O zaman burası da eş olduğuna göre bunlar 2K'dır. O zaman burası da 2K'dır. Bakın aradaki dik üçgeni tanıdınız mı? Hipotenüs kim? 2K. Şurası da nedir? K. Demek ki hipotenüsün yarısı nerede oluyordu? Tabii ki 30-60-90'da oluyordu. Beşinci karma sorumuz. Eş 3 tahta blok görüyorsunuz. Şekildeki gibi yerleştirilmiş. İlk durumdaki AK köşegen değil mi? Şöyle yapalım. Şu eş dikdörtgenin köşegeni kaç verilmiş? A ile K 6 verilmiş. Ben ne arıyorum? B ile L'yi arıyorum. Şuraya arıyorum. O zaman arkadaşlar şuraya gelsem bu da 6 değil mi? Hatta şuraya gelsem bu da 6. Bu 6 ise eş olduğuna göre bu da 6. Şimdi şurası alfa. Şurası 90. Şu da beta. Kısa kenar alfa ise şu kısa kenarı da alfadır. Şurası da betadır. Alfa ile beta 90 olduğuna göre şu alfa şu beta ise 90 ise şu aradaki açı 90'dır. 6 kök 2 BL uzunluğuna kalmış olur. 6. sorumuz. Dikdörtgen içerisinde benzer dik üçgenler var. Görüyor musunuz arkadaşlar? ADE ile ECF üçgeni. Hemen köşelere 90 çakalım. Alfa benzer diyorsanız mutlaka açılarını yazmak zorundasınız. Şimdi açılarını yazdık. Alfa 90 beta, alfa 90 beta. Hipotenüslere bakın ne oldu? Aynı. Demek ki bu üçgenler eş üçgenmiş. Beta'nın karşısında x varsa buradaki beta'nın karşısında x olacaktır. Şurası 2x ise burası da 2x. Yani alfanın karşısında 2x geldi. Buradaki alfanın karşısında ne olacaktır? 2x. O halde aşağısı 3x oldu. 3x, 3x, 2x, 2x. Yani 10x. Çevre 40 verilmiş. X buradan 4 gelir. EA isteniyor. X kök 5 değil mi arkadaşlar? Dik kenarlar 1'e 2 ise küçük olan kök 5 katı. Cevap nedir o zaman? 4 kök 5. ...2013 LYS sorusu. Kenar uzunlukları 8 ve 10 olan iki tane eş dikdörtgen görüyorsunuz arkadaşlar. X uzunluğu isteniyor. Bunlar eş üçgenmiş. Yani burası da 8'dir o zaman. Köşeleri 90'dır. 6, 8, 10. Uzun köşegen 10 ise uzun kenar. Buraya da ne kalacaktır? 4 kalacaktır. Alfa 90 beta. 90 alfa 90 beta. Şimdi şuradaki üçgenle buradaki üçgen benzer üçgen. Bu 3, 4, 5'in 2 katı 6, 8, 10 üçgeni ise diğeri de arkadaşlar benzer olduğuna göre bir kenarda 4 olduğuna göre kesinlikle 3, 4, 5 üçgenidir. X'i de 3 bulmuş oluruz. Ve geldik arkadaşlar dersimizin son sorusuna. Burada da
dikdörtgenin içerisinde kesişen iki tane uzunluk var. 4 ve 1 uzunlukları veriliyor. AE kaçtır? Şu uzunluk kaçtır? Şimdi arkadaşlar, bu piyasada dolaşan güzel sorulardan bir tanesi. Şu FC'yi D'den sola doğru taşıyorum. Burası da 1 olmaz mı? Yani bir nevi D noktasından CF'ye paralel çekmiş oldum. Burası 90 ise burası da nedir? 90'dır Z açı. Bakın ne oluşturdum? Öklit. 4'ün karesi 16 eşittir 1 çarpı AE. Yani AE ne olmuş oldu? 16 bulunmuş olur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.